Merhaba yazılım ile uygulamalı R veri analiz derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Evet değerli dostlar, bildiğiniz üzere bir ay öncesinde böyle birazcık aralıklı bir video oldu ama yani hakkınızı helal edin. Örnek bir veri analiz videosu yapmıştık. Yani ne demiştik? Bizim ekip yazılım grubunda konuşmuştuk bunu. Burada ekip yazılımın logosunu vesaire görürsünüz. Aşağıdan katılabilirsiniz. Ücretsiz katılması. O grupta konuşmuştuk zaten. Artık veri analiz derslerini bitirdik. Yani temelini öğrettik, orta seviyesini öğrettik. Peki bu öğrendiklerimizi şimdi de uygulamalı olarak nasıl kullanıyoruz? Örnek veri setleri geliyor. Ben de veri setini Kaggle biliyorsunuz, yine buraya yazarım. Kaggle.com'dan alıyorum. İlk defa sizle birlikte analiz ediyorum. Evet, nasıl analiz ettiğimi, hangi yolları denediğimi, bu analiz sonucunda görselleştirmeyi nasıl yaptığımı hep birlikte görüyoruz. Şimdi onun ikincisini çekeceğiz. Planlarıma göre haftada artık bundan sonra bir tane bu şekilde uygulamalı veri analiz videosu göndereceğim. Bir aksilik çıkmazsa. Bir de normal yazılımla ilgili, yazılım projelerimizle ilgili böyle bir sohbet havasında olacak bir diğer videomuzu göndereceğim. Yani haftada 2 video artık atmaya başlayacağım. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Geçen videoda söylemiştim. Bu şekilde kameramı kapatıyorum video analiz yaparken, bu bir sorun oluyor mu yoksa dursun mu diye. Bir cevap gelmedi. Demek ki bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden şimdi veri analiz kısmına hemen geçiyoruz. Yine kameramı burada kapatacağım diyerekten hemen başlayalım. Bembeyaz bir tane R sayfası önümüzde, 0. İlk başta bir tane script oluşturalım. Kaydedelim masa üstüne. Veriyi de masa üstüne kaydettim bu arada. Script'imizi de buraya kaydedelim ki veriyi import ederken falan zorluk çekmeyelim. Bunları zaten artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer bu videoya ilk defa geldiyseniz, yani bizim kanalımıza sıfırdan bütün eğitimleri verdik. Hemen kanalımızın ana sayfasına gidip oradan sıfırdan R'la veri analiz eğitimi de alabilirsiniz diyelim. Bunu ne diyelim? Veri analiz 2 diyorum. Tamam mı? Bu ikincisi, zaten kaydediyorum. Masa üstüme geliyorum. Masa üstüme geldikten sonra bakın burada görebiliyorum zaten. Tamam. Ben bir tane daha burada veri buldum sizin için. Yine kaggle.com'dan. Bakın burada. Dataset. Dataset'e bastıktan sonra Computer Science'a bastım. Computer Science'a bastıktan sonra da zaten en baştaki. Ben zaten buradaki linki direkt sizle yine açıklamalarda paylaşacağım. Oradan siz de şuradan download'a tıklarsınız. Zip olarak indirip veriyi çıkartabilirsiniz. Tamam. Ben yine paylaşacağım bunu. Açıklamalarda zaten göreceksiniz. Şimdi bir açalım. Bu arada ilk defa ben de açıyorum. Göreceksiniz zaten, karışık çıkacaktır ki gördünüz. Ne yapacağız burada ilk başta böyle bir şey geldi mi? İlk adımımız her zaman veriyi Excel'de bir açıyoruz. Ya da CSV formatında yine Excel'de açıyoruz zaten. Ki bakıyoruz ya veri nasıl? Belki bu veri işimize yaramayacak ya da işimize yaramayacak diye bir şey yok. Yani belki de bize atılan veride bir problem var. O problemi ilk şimdi burada görelim ki. Çünkü R içerisine aldık, analize başladık. Analize başladıktan sonra bu kolon hatalıymış. Keşke şimdi bunu almasam diye bir zaman kaybına uğramamak için şimdiden bunu bir analiz edeceğiz. Yani ilk böyle bir bakacağız. Şuradan birinci kolonu seçiyorum. Yukarıdan veriyi seçtim. Mac kullanıyorsan zaten yine yukarıdadır zaten veri kısmı. Buradan veri bakayım, sırala olması lazım. Evet, bu sırala değildi. Metnin üstüne dönüştür. Metnin üstüne dönüştür. İleri, bu virgülle ayrılmış burası. Geliyorum burada. İleri son diyorum. Son deseniz olur. Hemen şurayı biraz genişleteyim ki tüm şeyleri göreyim. Zaten verinin başlığı neydi? Bizim AI'ların dijital markete olan şey mi? Dijital içerik üretmesinin etkisi miydi? Öyle bir şeydi. Evet, dijital medyaya yapay zekanın etkisi. Bakalım bu nasıl bir şey, buradan çıkarabiliriz tabii ki. Şu anki zaten değerli dostlar, bu verileri alıyorum, böyle bakıyorum. Biz buradan bir çıkarım yapıyoruz, onu analiz ediyoruz. Ve diğer videoda da söylediğim gibi birçok senaryoyu siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Onu analiz edebilirsiniz. Ben burada ilk baktığımda aklıma geleni direkt analiz ediyorum. Tamam. Şimdi burada ülkeler verilmiş. Tamam. Yıllar verilmiş. Dursun. Endüstri, medya ver. Otomotiv sektörü, oyun sektörü. Bak çok güzel. Medya sektörü, legal ne sektörü bilmiyorum. Otomotiv sektörü, oyun sektörü, ticaret sektörü. Bakalım buralarda sağlık sektörü, yapay zekanın burada kullanımı, etkisi. Bakalım yapay zekanın burada neyi var? İçerik üretmesi var. En anlaşılabileni toplayacağım. Yani buradan çekip onu kullanmaya çalışacağım ki hem daha anlaşılır olsun. Tabii bu var ya, tam böyle lineer regresyon analizi tabii. Bak ne gördüm. En çok kullanılan yapay zekalar var. Bak süper. Şöyle bir şey yapalım mı? Ülkeleri alalım, tamam mı? Buradan ülkeler bazında hangi endüstride hangi yapay zeka daha çok tercih ediliyor? Bunun mesela analizini isterseniz yapabiliriz. Dediğim gibi bu şu an ilk gözüme çarptı. Hatta güzel de bir analiz olur. Ama başka şeyler de yapabilir misiniz? Ya şunları kullanarak, lineer regresyon yaparak otomatikman de yapabilirsiniz. Bir tane makine öğrenmesi algoritması oluşturup yeni bir veri girildiği zaman, mesela örnek veriyorum.
Yeni bir ülke girdiniz, yıl girdiniz, medyaya girdiniz, şu değerleri girdiniz. Ama hangi yapay zekayı kullanma eğiliminde olduğunu girmezseniz bile bilgisayarınız o makine öğrenmesi modeli onu çok rahatlıkla zaten şey yapacaktır. Tahmin edecektir. Yani bu şekilde makine öğrenmesi modeli de yapabilirsin. Ama ben dediğim gibi şu güzel olur diye düşünüyorum. Ülkelerin bazında hangi endüstride hangi yapay zeka modelleri daha çok kullanılıyor bunları hep birlikte bakalım. Bunu analiz edelim birlikte, tamam mı? Kafamıza bulunsun. Şimdi bunu kapatalım. Burada kaydetmenize gerek yok. Şimdi bunu ne yapacağız? Import edeceğiz. Ben buradan direkt F2'ye basıp ismini şöyle komple kopyalayayım. Kopyaladım. Şimdi çalışma alanımla benim neresi çalışma alanım? Desktop zaten. Şimdi bir daha bakacağım onu. Verim aynı yerde. O yüzden dosya yolu belirtmeden sadece dosyanın ismini yazıp import edeceğim. Tamam mı? Öncelikle bir çalışma yerinize her zaman şöyle bir bakın. Çünkü ilk açtığınızda dokümanlarda genelde kaydoluyor. Ki bakın bende de olduğu gibi. Ne yapabilirsiniz? İstiyorsanız setvd, burada setvd yazıp dosya yolunuzun desktop olduğunu, yani masaüstü olduğunu belirtebilirsiniz. Ya da ben genelde şöyle yapıyorum. Yani ne kadar az kod yazmak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Yani doğru yanlış hak verirsiniz vermezsiniz size kalmış. Kapatıp tekrardan çalışma alanımdan R dosyamı açıyorum. Açılsın. Ha böyle açarsam ben Visual Studio Code'dan açacak. Sağ tıklıyorum. Daha fazla diyorum. Aslında burada direkt şey çıkmıyor mu? RStudio aç. Birlikte aç. RStudio diyelim. Normal RStudio içerisinden açalım. Açıldı. Zaten remind later diyelim. Burada biz kaydetmedik onu galiba değil mi? Ama şimdi şuradan şunun açılması lazım. Bir dakika. Bir dakika. Bunu buradan alalım. Birlikte aç. RStudio şimdi kaydetmediğim için zaten boş dosya olarak mı görüyor? Şöyle açalım. Böyle daha güzel oldu. Tamam. Şimdi tekrardan zaten getvd yazmıyorum. Desktop'ta olduğumu görüyorsunuz. Tamam mı? Süper. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle verimi import edeceğim. Şöyle yapalım. Tabii genelde burası şey olur. Projenizin ismini yazarsanız, tarihini yazarsınız ve proje kim yazdığını yazarsınız. Da ben onları yazmıyorum. Direkt şöyle diyorum. Data demeyelim de veri import. Veri import ediyorum. İlk başta açıklıyorum, ondan sonra direkt şey yapıyorum. Bunu data diye import edeceğim. Ne yazacağım? Zaten CSV ya dosyam. Read CSV yazıyorum. Zaten kopyalamıştım ismi. Direkt yapıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman veri direkt geliyor. Şeyi hatırlarsınız, eğer sıfırdan izleyerek geldiğiniz zaman belki de veriyi import etmek sizin için çok zor. Hepimiz için öyleydi. Bu veriyi import etmek arı içerisinde çok zordur. Ama bakın şimdi bu seviyeye geldikten sonra iki tuşa basıyorsun, tak tak oldu. Mantığını anladıktan sonra zaten gerisi kolay. Bu arada bakın separation metodu yazmasam da, yazmama gerek kalmadan otomatikman kendi ayırdı bunu. Büyük ihtimalle read CSV ile de dışarıya çıkarılmıştır. Tamam. Şimdi ben burada ne yapacaktım? İhtiyacım olan kolonları alacağım. Ama dikkat ederseniz şimdi analiz kolonları seçimi. Lütfen ezbere gitmeyin. Bakın ilk ne yaptım? CSV'yi açtım. CSV yani Excel'in normal şu Excel formatında direkt hiç ara almadan bunu açtım. İçerisinde nasıl bir analiz yapabileceğimi o mantığı oluşturdum. O mantığı oluşturduktan sonra ara geliyorum. Arı zaten ne için kullanıyoruz? Bakın veri analizi için kullanıyoruz. O yüzden ilk başta mantığı, neyi analiz edeceğinizi, nasıl analiz edeceğinizi kafanızda oluşturuyorsunuz. Araç olaraktan da ondan sonra arı kullanacaksınız. Şey gibi düşünebilirsiniz. Tatile nereye gideceğinizi, kampa nereye gideceğinizi düşünüyorsunuz. Hava durumuna bakıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Bütün plan hazır. Sonra arabayı çalıştırıp arabayla gidiyorsunuz. İşte araba bizim arı oluyor, tamam mı? O yüzden arabaya binmeden önce diğer her şeyinizin hazır olması lazım. Bizim de şu an mantık belli. Biz bu datanın içerisinden ne yapacağız? Ülkeyi, yıla gerek yok, industry'yi seçeceğiz ve ondan sonra da kullanılan yapay zeka modelini seçeceğiz. Şurada gördüğümüz gibi Top AI Tools 100 diyor, tamam mı? Bu arada Kaggle vesaire kullandığınız zaman veri isimleri falan, bak veri kolon ismi çok güzel çıkıyor. Arada boşluk vesaire olmuyor, kolay oluyor. Şimdi analiz kolonları seçimi. Neden bu şekilde yapıp şöyle data 2 diyeceğim şimdi. Neden yeni bir data oluşturup kolon seçeceğim? Çünkü ham verinizi hiçbir zaman bozmayın. Çünkü genelde benim hep başıma geliyor. %100 o ham veriye ihtiyaç oluyor ve eğer siz bu ham veriyi boza giderseniz bir daha tekrardan yeniden import etmeniz gerekiyor. O yüzden hiç ham veriyi bozmadan yeni veri üzerinden gidiyoruz. Aynı kolonları seçeceğim. Bir daha böyle tek tek buradaki kolon isimlerini yazıp hata payımı arttırmaktansa tabii ki de sırasını yazacağız. Country birinci kolon, zaten üzerine geldiğim zaman kaçıncı kolon oluyor? Birinci kolon, üçüncü kolon ve bizim de burası. Bir de 9 değil mi? 1, 3, 9'u buradan seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz? En kolay seçme yöntemi direkt köşeli parantez. Birden fazla değer gireceğim. 1,3,9 değil mi?
Bu şekilde çalıştıracağım. Bunları zaten videolarımızda dediğim gibi hep anlatmıştık. Oradan gidip bakabilirsiniz. Hemen data 2'yi de açıyorum. Bakın istediğim kolonlar buraya geldi. Ülke, hatta şöyle yapıp gruplayabiliriz. Avustralya'da mesela bak en çok şey de yapabilirsiniz bunu. Mesela Avustralya'da en çok hangi alanda yapay zeka kullanıyor analizi var mı? Burada var aslında. Nasıl? Avustralya'ya geri bakın. Şurayı da bakın. Avustralya otomotivde Claudio'yu çok kullanıyorlarmış mesela. Başka bak bu şekilde şu an buna da bastığınız zaman hepsini şey yaptı. Finansta değişebiliyor. Gaming'de Claudio'yu çok kullanıyormuş bak. Sağlıkta ChatGPT mesela daha çok kullanılıyormuş. Marketingde yine mesela bu şekilde bile arı kullanarak bunu bu şekilde import ettiğiniz zaman, ayarladığınız zaman otomatik burada bir çıkarım yine yapabiliyorsunuz. Tabii biz bunu şimdi ne yapacağız? İstatistik olarak hem ispatlayacağız hem de görselleştireceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman şunu şöyle yapabiliriz. Ülke bazında hangi alanda en çok hangi yapay zeka kullanılıyor diye bakabilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz. Ya burada bir sürü şey çıkıyor. Şimdi kafanızda karıştırmak istemiyorum ama olasılıklar. Mesela endüstriye bakarsınız. Otomotiv sektöründe en çok hangi yapay zeka modeli kullanılıyor? Bu sorunun cevabını da verebilirsiniz. Şimdi ben kafamda şöyle bir şey var. İlk zaten onu da söylemiştim. Ya ülkelere bir bakalım. Bu ülkelerin hangi sektörde, değil mi? Hangi sektörde yapay zekayı daha çok kullanıyorlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bunları biz ülke bazında gruplayarak ya da evet ülke bazında gruplandırıp her ülkenin yanında mesela örnek veriyorum otomotiv sektöründen kaç tane var? Mesela burada zaten görebiliyorum ama bu veri daha çok da olabilir. Mesela endüstriden kaç tane var vesaire diye bakabilirsiniz. Bu şekilde şunun cevabını verebilirsiniz. Ülke bazında en çok hangi sektörlerde yapay zeka kullanılıyor? İlk bunu yapalım. Tamam, gelelim. Deneye yapacağız. Birinci şeyim şu. Birinci analizim. Umarım kafanız karışmıyordur değerli dostlar. Dediğim gibi anlatırken bütün ihtimalleri ben sayıyorum ama burada 2-3 tanesini yapacağım zaten. Siz yine kendiniz de farklı senaryolar oluşturup farklı analizler yapabilirsiniz. Tamam. Birinci analiz şu. Neydi birinci analizim? Ülkelerde en çok hangi alanda yapay zeka var? Zaten benim verimin içerisinde aslında bunlar var. Tabii bunlar fark ediyorsanız ben buraya Avustralya'da otomotiv, finans, oyun, sağlık, marketing alanında olduğunu görebiliyorum. Bunları ben sayısala çevirip istatistik ispatını yapmaya çalışıyorum. Tamam. Bir de şöyle düşün. Bunlar küçük veriler. Burada binlerce veri de olabilirdi. O zaman ne yapacaktık? Geçmiş olsun. Değil mi? O yüzden şimdi bu şekilde analiz etmek zaten hep böyle isteyeceklerdir. Şöyle yapacağım. Burada bir dplyr paketini kullanacağım. Neden? Çünkü bir grup işlemi yapacağımız için dplyr paketi halihazırda elimizde bulunsun. Şöyle yapacağız. Aşağıdakiler bağlı paketlerdir bu arada. Yani hata değil. Tekrar çalıştırdığınızda çıkmayacak. Tamam mı? Burayı temizledim. Şimdi şöyle yapalım. Data 2. Data. Şuraya ben analiz yazacağım. Tamam mı? Analiz 1. Tamam. Hatta şöyle yazalım. Analiz 1. Bu benim birinci analizim için. Şimdi ne yapacağım? Hemen bir atom operator koyup data 2'de Ctrl Shift M'ye basıyorum. Eğer Mac kullanıyorsanız Option Shift M'dir büyük ihtimalle ki pipe işaretini koyuyorum. Şimdi ilk başta bir gruplandıralım. Neye göre gruplandıracağız bunları? Ülkelere göre değil mi? Group by diyorum. Ha burada bazen şunu hatırlayamayabilirsiniz. Şimdi çok güzel olur. Ben de çünkü bir hatırlayıp hatırlayamadığıma bakın. Grup yazarsınız tamam mı buraya? Ya bu yazamadım ben. Şimdi bu grup mu, grup by mı nedir falan filan derken ben hep şuna bakarım. Şimdi burada bazen başka paketlerden ya da RBase olduğuna bakarım. Burada dplyr'ı gördüğünüz zaman büyük ihtimalle dplyr hangisi direkt onu kullan. Tamam. Bazen başka paketleri de verebilir. Ben buraya bakıyorum. Ha dplyr'mış tamam. Burada zaten nasıl kullanılacağı yazıyor. Direkt hatırlıyorum. Ha buymuş diyorum. Neye göre gruplandıracağız değerli dostlar? Şurada şu datayı kapatıyorum. Bak bununla da işimiz yok. Data 2'de country'ye göre değil mi? Ülkelere göre. Country'ye göre ben bunları gruplandıracağım. Gruplandırdıktan sonra ne yapacağım? Bunları özetini alacağım. Değil mi? Zaten geçen dersten hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben mesela hep şeyi unutuyorum. Bu Samurai Z ile miydi? Bak mesela çıkmıyorsa demek ki yanlış yazıyorum. Bak şimdi burada Samurai var. Şimdi ben bunu Z mi S mi unutuyorum. Bakıyorum Samurai de var. İkisi de var. Hangisi? Diyorum ki Samurai olsun. Tamam Samurai olsun. Ondan sonra bakarım. O değilse Z'dir derim. Tamam değiştiririm yani. Şimdi ben burada ne yapacağım? Samurai'la yeni bir kolon oluşturmak istiyorum. O yeni kolonda da mesela ne olacak? Bu sektörler aslında şimdi burada neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Bunu böyle dersek öyle yaparsak
Biz bunu gruplandırırken şimdi neyi düşündüğümü göstereyim size. Hatayı görün. Ondan sonra nasıl değiştireceğimizi görün. Şuraya ben count diye yeni bir kolon oluşturuyorum. Buraya n diyorum. Tamam mı? Şöyle bir çalıştırıyorum. Bakın data analize. Şu an gördüğünüz gibi burada evet 15 tane sayılar geldi de peki bu neyin sayısı? Neyin sayısını biz buraya yazmış olduk? Şimdi şuna dikkat ederseniz country'e tıklıyorum. Bakın. 1, 2, şu an şeyi sayıyorum. Ülkeyi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi biz ülkeye göre gruplandırıp ne yaptık? Ülkenin sayısını yazdık. Şimdi sen böyle yaparsan bu sefer ne oluyor? Otomatikman ülkede kaç tane olduğunu, kaç ülke olduğunu bize gösteriyor. O yüzden biz burada ne yapacağız? Şimdi bu mantığı düzeltmemiz lazım. Çünkü burada hata var. Bizim istediğimiz şey şuydu. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Ülke bazında hangi alanda daha çok yapay zeka kullanılıyor sorusunda zaten onu aslında burada bize veriyor. Biz şunu yaparaktan bu mantık problemini çözebiliriz. Burada dedik ya, ülkelerde en çok hangi alanda yapay zeka var? Biz burada şu medyaları, bunları gruplayacağız ki en çok hangi alanda yapay zeka kullanılıyor bunu görelim, değil mi? Şimdi biz burada neyi grupladık? Ülkeleri. Ülkeleri gruplandırıp ülkelerin bu sefer sayısına baktığın zaman sana çıktısını böyle veriyor. Doğru mu? Kaç tane ülke olduğunu. Ben kaç tane ülke olduğunu görmek istemiyorum. Benimki şu. Bu ülkelerde en çok hangi alanlarda yapay zeka kullanılıyor? O zaman ne yapacağım? Industry ben buraya yazmam lazım. Değil mi? O yüzden bazen böyle duraksıyorum. Duraksama sebebi hatayı görüyorum ama düzeltmiyorum. Düzeltmek istemiyorum ki. İlk başta hatalı yapalım, sonra birlikte düzeltelim. Tamam. Buraya industry yazıyorum. Tamam, şimdi çalıştırıyorum. Şimdi baktığınız zaman daha güzel bir sonuç çıktı. En çok hangi bizim elimize verilen ülkelerden en çok hangi alanlarda yapay zeka kullanılıyormuş? Bak kaç tane oldu burada. Mesela otomotiv sektöründe en fazla otomotiv sektöründe mi? Hayır. Buraya bir şu count'a göre bir sıralayalım. En fazla bakın medyada, yani sosyal medyalarda falan çok fazla yapay zeka kullanıyor. Oyunda çok kullanıyormuş. Ticarette çok kullanıyormuş. Otomotiv sektöründe. En az da finansta kullanıyormuş. Tabi bunun farklı yorumlar olabilir. Neden finansta çok az? Mesela. Gibi. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani healthcare tam sağlık çok önemli. O yüzden sağlığa yapay zeka kullanımı az olabilir diye düşündüm. Ki büyük ihtimalle ondandır ama finansta da büyük ihtimalle para olduğu için şimdi insanlar güvenmeyebilir. Yani ya hata yaparsa mahvoluruz. O yüzden az kullanılmış olabilir. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Ne yaptık şu an? Şurada yazmış olduğumuz ülkelerde en çok hangi alanda yapay zeka var? En çok hangi alanda yapay zeka olduğunu da bu şekilde göster. İlk başta gittik yanlışlıkla ülkeleri yaptık. O tabii ayrı bir şey. Peki diğer sorumuz şu olsun. Tabii bu soruyu ben sorayım, durdurun kendiniz çözün. En çok hangi şey kullanılıyor peki? Yapay zeka modeli kullanıyor. Gelin ona bakalım. Nasıl yapacaksınız? Yine mantık aynı. Bak mantık burada aynı. Durdurun siz bir deneyin. Ben ikinci analizi ben buraya yazayım. Siz bir kendiniz deneyin. Ülkelerde en çok hangi yapay zeka modeli kullanılıyor? Şimdi böyle yazınca zor gelebilir ama aslında mantık sayıdır. Yani mantık sayıdan kastım şu. Ülkelerde en çok hangi yapay zeka kullanılıyor dediğim zaman bu ne? Abi bu veri içerisinde, bu veri seti içerisinde, tamam mı? Kullanılan yapay zekaların sayısını karşısına yaz demek. Öyle değil mi? Mesela burada geleyim. Bard var, tamam mı şimdi? Burada bir sürü Bard var. Ben bu Bard'ı tek bir satır alıp karşısına kaç tane Bard olduğunu yazarsam bu ne demek oluyor? İşte kaç tane kullanıldığı oluyor. Değil mi? Kaç tane kullanıldığını gördüğüm zaman zaten geri kalanını şunu ben yorumlayabiliyorum. O şekilde düşün. Basit yani. Bak hatta şöyle yapayım. Bak şurayı kopyalıyorum. Mantığının aynı olduğunu göstermek için. Diyebilirsiniz ya hocam hep aynı şekilde analiz ediyorsunuz. Ya kafam benim o şekilde çalışıyor. Yani bir de şöyledir. En iyi bildiğiniz, en iyi yaptığınız olur. Tamam mı? Yani orada bir çıkarım yaptınız. O çıkarımı nasıl çözebileceğinizi bu yolla biliyorsanız bu yolla yapın. Uzun kısa. Tabii ki kısa yolu muhakkak vardır. Yorumlarda da yazarsınız. Birlikte yaparız zaten değerli dostlar. Şimdi burada 2 diyorum buna. Yine aynı data 2'yi kullanacağım. Data 2'yi kullanacağım. Bu sefer nereye göre? Gruba göre mi yapacağız? Hayır. Neye göre yapacağız? Şuna göre yapacağız. Şimdi bunun ismi çok uzun. Bunun ismi çok uzun olduğu için buradan yapacağım. Yanlış yazabilirim. O yüzden column name'imiz data 2 diyeceğim. Kolon ismini şuradan alacağım. Tamam mı? Bunu böyle yapın ki diğer türlü sıkıntı olur. Bak bu şekilde yapıyorum. Otomatikman zaten ne olacak? En count'unu da saydıracağız. Yani kaç tane olur. Bu count var yeni kolonun ismi. Tamam. Şuraya yapayım. Şuraya hatta şunu diyeyim. Kolon isimlerini alma diyorum ki buradan bunu çektim. Çalıştırıyorum.
2 de şu. Bak açtığınız zaman şimdi bak burada count'a göre şuraya basıp sıralayabilirsiniz. Bak en çok hangi yapay zeka modeli kullanıyormuş? Geliyorum. Midjourney bilmem bir şey bak 37 farklı alanda kullanılıyormuş. ChatGPT 31 farklı alanda. Claude yine 31 farklı alanda. En az mesela şu abimiz kullanılıyormuş gibi. Şu an neyi görmüş oldum ben burada? En çok hangi yapay zeka kullanıyor? Yapay zeka modeli kullanıyor. Bu arada ben Midjourney'i hiç kullanmamıştım daha önce. Bu şekilde analizinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Arada dostlar ofise gelen çıkan misafirler falan oluyor. O yüzden bazen kesebiliyor. Kusura bakmayın. Anladınız mı değerli dostum? Bu kadar basit. Şimdi başka neler yapabilirsiniz sorusunda da dediğim gibi yani birçok şey çıkarabiliyorsunuz buralardan. Yani şu bizim raw data neredeydi? Ham verimiz şuydu. Buna bakıp bu sayılardan bir şey çıkarabilirsiniz. Ya da bir müşteriniz veri adresi, müşterinin sizden bir isteği olacaktır. Bu verileri kullanaraktan. Onları da yapabilirsiniz. Gibi birçok şey yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yaptık. Diyelim bunu bir de görselleştirmek istiyoruz değil mi? Görselleştirmek istersek de ne yapacağız? Ya farklı bir sürü şey olabilir. En basitinden şu ikinci çok hoşuma gitti benim. En çok hangi yapay zeka modeli kullanıyor da. Bunu şey yapabilirsiniz mesela. Bir sütun grafiği oluşturabilirsiniz. Orada gösterebilirsiniz. En çok hangi yapay zeka modeli kullanıyor. Aynı zamanda şunu bile yapabilirsiniz biliyor musunuz? İçerisinin rengini de şeye göre değiştirirsiniz. Mesela ChatGPT yazar ama ChatGPT'nin sütunun içerisinde mesela kullanılan alana göre mesela sağlıkta mı, medyada mı, ticarette mi ona göre içerisinin rengini de değiştirebilirsiniz. Hatta onu yapmayı deneyelim. Gelin hep birlikte bir deneyelim. Bakalım becerebilecek miyiz? 3 veri görselleştirme. Bu arada değerli dostlar cidden rastgele doğaçlama aklıma geliyor da öyle yazıyorum. O yüzden arada hata olur vesaire. O zaman onun kusuruna bakmayın. Yani arada tabii ki insan hata yapabiliriz. Veri görselleştirme. Neyi görselleştireceğiz? En çok kullanılan yapay zekaları. Görselleştireceğiz sayılarına göre. Bunları da ne yapacağız? Kullanılan alana göre renklendir. Kullanılan alana göre de biz bunları renklendireceğiz. Tamam mı? Bakalım nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Umarım doğru düzgün yaparız. Şimdi öncelikle şunu biliyorum. Görselleştirme yapacağım için ggplot'u 2'yi kullanacağım. Tamam mı? Şimdi burada öncelikle bir verime bakayım. Ham verime değil de şu data 2 olarak yapmıştık onu. Data 2'ye bakıyorum. Şimdi değerli dostlar. Ülkeyle bir işim yok. Doğru mu? Benim işim şu an ne ile? Bakayım bu. Tamam. Şu an analiz etmeye çalışıyorum ki bunun yanına ne yazmam lazım. Ülkeyle işim yok. Bu. Şimdi bana şu lazım. Alanlar lazım. Değil mi? Alanlar lazım. Çünkü hangi alanda olduğunu bulup ona göre rengini değiştireceğim kutucuğun içine. Bir de şu yan tarafa kaç tane olduğunu da yazmam lazım. Şimdi çok güzel bir yere geldi. Kaç tane olduğunu mesela ChatGPT'nin kaç tane kullanıldığının bilgisi bende şurada. Değil mi? Az önce analizini yaptım. Ben bunu alıp bütün ChatGPT'lerin karşısına yazmam lazım. Değil mi? Şu data 2'de bütün ChatGPT'nin karşısına yazmam. Neden? Çünkü y ekseninde kullanılma sayıları olacak. Yani kaç tane kullanılıyor, kaç tane alanda kullanılıyor. O sayılar olacak ki ben o sayıları kullanaraktan bir görselleştirme yapacağım. O yüzden y ekseni olarak onları kullanacağız. Onları buraya yazacağız. Peki onları buraya yazmak için ne yapacağız? Orada bir if else kullanacağım. Aynı şekilde de öncelikle şuraya bir sadeleştirip şu ikinci ve üçüncü kolonu alalım sadece. Diyelim ki data analiz 3 diyorum buna, tamam mı? Bu şey olacak. Data 2 içerisinden ikinci, üçüncü kolon değil mi? Data analizi. Tamam. İkinci ve üçüncü kolon aldı. Şimdi burada yeni bir kolon oluşturacağım. Tamam mı? Bu yeni kolonu oluşturacağım. If else oluşturacağım. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Data analiz 3. Dolar koyarsanız içerisinde halihazırda olanları görürsünüz. Ancak şöyle derseniz count diye bir şey oluşturuyorum ben. Baş harfi büyük. Böyle bir şey dersek neydi bu anlamı? Eğer içinde yoksa oluşturacağım anlamına geliyordu. Diyelim ki if else. Ama bizim birçok şeyimiz var. Bunu birkaç koşulla yapabiliriz. Hatta daha iyi şey olur bizim için. Şimdi gelip diyelim if else. Data analiz yine aynı. Data analiz içerisindeki hangi kolona göre yapacağız? Şurayı kapatıyorum. Şu işimize yarayacak. Şöyle kapatıyorum.
şu Tab AI Use kolonuna göre yapacağız yine. Değil mi? Eğer bu kolonun içerisindeki veri diyeceğim yani. Daha böyle yapıyorum zaten dolar koyunca çıkacak. Bunun içerisindeki veri neye eşittir? Mesela ChatGPT'ye eşitse, değil mi? Aynı şu şekilde yazalım ki hata çıkmasın. ChatGPT'ye eşitse. ChatGPT'ye eşitse virgül. Ne yazacak içerisinde? Bakın 31 yazacak. Tamam mı? Geliyorum. 31 yazacak. Aksi durumda ne yapacak? Bir şey yapmasın. Aksi durumda şöyle boş döndüreyim onu. Tamam. Bakın bunu bu şekilde bir çalıştırayım. Bakalım ne olacak. Data analiz 3. Geliyorum. Açtım. Bakın dikkat ederseniz şu an yeni bir kolon oluştu. Şuraya basayım. Bak sadece ChatGPT'nin karşısında ChatGPT'nin sayıları oldu. Ama diğer satırlar hep boş. Bunun farklı birçok yöntemi var ama ben şunu da öğrenin diye. Şimdi kaç tane yapay zeka modeli var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok da bir şey yokmuş. 7 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitti. Bunu yaptıktan sonra zaten buraya artık bundan sonra şuradaki isimleri yazacaksınız. Şimdi Bard'ı yazıyorum. Sırayla gidelim. Bard'ın sayısı kaç değerli dostlar? 24. Değil mi? Bak buraya geleceğim ne yapacağım? 24 yazacağım. Bard'dan sonra ChatGPT'yi zaten yapmıştık. Claudio'yu yapalım. Claudio'nun sayısı kaç? Ona da bakalım da her seferine geri gidiyoruz. O da aynı. ChatGPT. Orayı değiştirmiyorum o zaman. DALL-E var. 26'ymış sayısı. Şuraya 26 yazıyorum. Tamam mı? Ondan sonracığımıza Midjourney 37'ymiş. Şuraya geliyorum. Şunu 37 yapıyorum. Ondan sonra Stable Diffusion 27'ymiş. Buraya 27 yapıyorum. Anlıyorsunuz değil mi değerli dostlarım? Yani basit. Mantık çok basit. Aynı mantığı tekrar ediyorum. Bunun bu arada başka kısa yolu da var da bunu yapalım şu an. O diye biraz kafa karıştırıcı olmasın şu an. 24. Geldim 24 yazdım. Tamam. Zaten şu birinciyi çalıştırmışım. Bak şimdi bunların hepsini çalıştırıyorum. Tamam. Şimdi geliyorum data analiz 3'ünü açıyorum. Bazen içim çıkmayabilir. Ne yapacaksınız bu zaman? Şey yapacaksınız. Şuradan tekrardan açtığınız zaman çıkmıyorsa büyük ihtimalle bir yerde hata yapıyoruz. 27. Ha şöyle bir şey oluyor zaten baktığınız zaman nedir buradaki sıkıntı? Şimdi biz bunu böyle yapıyoruz ama çalıştırdığımız zaman diğerleri otomatikman bu sefer boşluğa düşüyor. O yüzden bir dakika ilk şöyle bir çalıştıralım. Şöyle bir çalıştıralım. Şurayı şöyle yapacağız. 24 yap. Şurayı bakalım bir şeyde hata verecek mi? Şu şeyini şu şekilde yaptığımız zaman evet o argüman isteyecekler. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi diğerinde eğer 31 ise şu değilse 24. Şöyle bir mantık yapabiliriz. Buysa değilse 24 yazarız ama bu sefer şey olacak. Siz söyleyin. Bu sefer gidecek hepsine 24 yazacak. 24 değilse olur hepsini değişecek. Böyle olmaz. Bir dakika. Nasıl çözebiliriz bunu şimdi? Burada şimdi bir problemimiz var. Bunu düşünelim. Şimdi şöyle bu şekilde az önceki sorunu gördünüz. If else'de diğer bir şey yazdığın zaman tamam bu çalışıyor ama sonra diğerini boş atıyor. Bu sefer yukarıda çalıştırdığımızda şey oluyor. Burada mecbur değerli dostlar recode mantığını kullanacağız. Recode'u şimdi göstereyim deploy paketinden. Şurayı silmeme gerek yoktu aslında ya. Data analiz 3 içerisinde rahat olun. Arada böyle dediğim gibi ben de şimdi ilk defa veri setini gördüğüm zaman denediğim zaman bazen hatalar alabiliyorum. Data analiz 3 üzerinden şöyle bir şey recode yapabiliriz. Recode zaten deploy üzerinde. Şunu yapacağız. Data şimdi tekrardan karşılıklarını tek bir satırda yapacağız. Hani size dedim ya bunu yaparken ya bunun başka bir yolu daha var daha kısa ama aklımız karışmasın. Ama onu yapmamız lazımmış. Aklımızda karışmayacak inşallah. Şimdi burada şu kolon üzerinden ben işlem yapacağım diyorum ve buraya geliyorum sırasıyla şu. Birincisi neydi? Chat GPT miydi? Bir dakika şuradan bakalım. Şu Chat GPT geliyorum. Chat GPT'ydi. Bu kaça eşit olacak? Diyeceğim ki mesela bu 31 virgül. Diğeri neydi? Virgül koyamadık mı? Bir dakika kontrol edelim. Sonra diğeri neydi? Hemen onu alalım. Şunu bir kapat. O 24.
Hemen bunu 24'e eşitleyelim. Şimdi böyle yaptığım zaman text de yazacağım. Az önce söylediğim de buydu zaten. Ondan sonra Claudia alalım. Bir gelelim. O da şeymiş. 31 26 virgül Midjourney 37. Bayağı kullanılıyormuş bu ya. 37 virgül Stable Diffusion 27. Burada şey oldu büyük ihtimalle. %27 ve sonuncusu 24. Gelelim ve diyelim ki 24. Tamam. Şimdi bu şekilde recode ettiğimiz zaman bakalım olacak mı? Bir dakika, bunu böyle yaptık bu. Şurayı unutmayalım ha. Bunun içerisinde bak, count'un içerisine koymak istiyoruz bunu. Ona dikkat edelim. Şu şekilde. Tamam. Böyle bir çalıştır. Çalıştığını görüyorum. Bir hata yok. Peki istediğimiz gibi çalıştı mı? 3'ün içerisine açıyoruz. Bakın kitap gibi. Oh. Çözemeyeceğim diye bir an küçük bir endişeye kapıldım ama ya sıkıntı yok. Zaten benim ilk aklıma gelen yöntem buydu ama ben daha da basit olsun diye o if else'i kullanayım dedim ama şeyi aklıma gelmedi. Çünkü diğerinde bir boşluk döndürmemiz gerekecek. O boşluğu döndürdüğümüz zaman ne olacak? Öncekiler gidecek ki gitti zaten. Ama recode bizim işimizi çözüyor. Recode sayesinde, recode zaten yeniden kodlama gibi düşünün. Diyorum ki bu kolonun içerisine geliyorsun. Bu kolonun içerisine bunu buldun mu karşısına bunu, bunu buldun mu karşısına bunu vesaire vesaire yaz demek oluyor. Ve bunları yeni bir kolon altında yapmak oluyor. Gördüğünüz gibi. Şu an neydi benim kafamdaki? Şuydu. Bunların medyalarını, kullanılan yapay zekaları ve kaç tane olduğunu. Şimdi ben şunu yapacağım. Bunlar zaten otomatikman benim için gruplandırılmış ya. Bunları x eksenine yapıştıracağım. ChatGPT, Bard diye. Y eksenine ne kadar kullanıldıklarını, içlerinin rengini de bunlara göre değiştireceğim. Tamam mı? Şimdi demesi kolay. Şimdi yapalım bakalım olacak mı? Evet. Şimdi bir bismillah diyelim. Neyle başlayacağız? Tabii ki görselleştirmemize başlıyoruz. ggplot'u attık. ggplot içerisine data analiz 3'ü koyuyorum. Değil mi? Verilerim burada. ALS'i koyuyorduk. ALS'ten sonra x eksenini belli edeceğim. Sonra bir de y eksenini belli edeceğim. Tamam mı? X eksenin benimle buradaki şu abimiz. Şu AI Tools olanlar. Şurada var. Şuradan alayım. Bu x eksenim. Y eksenimde az önce yaptığım count olacak. Tamam mı? Virgül. Bunları group by yapacağız. Yani gruplandıracağız. Neye göre gruplandıracağız? Ama dikkat edin. Burada şu yok. Eşittir koyacağız. Neye göre gruplandıracağız? Şu. Baştaki. Industry'ye göre gruplandıracağız. Tamam mı? Industry. Umarım. Zaten yanlış yazdıysam hata verecek, oradan anlarım. Neyini alacağız? Sütun grafiğini istiyoruz. Pardon. Geom bar alacağız. Burada bir start var. Start ne olacak? Identity olacak. Çünkü niye? Biz hemen üstündeki verileri kullanacağız ya, aynısı gibi. Bir de position'lar, onlar da zaten Dutch olsun. Burası şimdilik dursun. Şöyle bir çalıştırayım. Süper. Çalıştı. Yani en azından şeyler gözüktü, siz söyleyin. İstediğimiz gibi buraya geldi. Burada problem yok. Şimdi biz neyi istiyoruz? Yan tarafta çıkacak olan legend'ları. Bak, içerilerinin rengi değişmedi. Onu buradan nasıl ayarlayacağız? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraya da bir group by mı diyeceğiz? Bakalım. Onu hep birlikte göreceğiz. Ha yok. Şuraya şey diyelim. Renklerini verelim. Renklerini fille verelim. Tamam. Ama şu industry'ye göre renk vereceğiz diyeceğiz ona. Hadi bismillah. Mükemmel bir şey değil. Çok güzel oldu ya. Maşallah. Dur şimdi düzelteceğim tabii. Diyeceksiniz ki ne yaptın? Bak. Şimdi gördüğünüz gibi burada içlerinde renkleri gözüküyor mu? Gözüküyor. Yani farklı alanlarda kullanılmış olduklarını ve aynı zamanda içeridekiler de gözüküyor. Şimdi ben bunların hepsini tabii şey yaptığım için, bir dakika, dodge yaptığım için şöyle beside miydi? Bu şey neydi ya? Bir dakika. Stats'tı galiba. Bir dakika ya. Şu stats mıydı ya? Bunlar hep unutuyorum ha. Stats.
Yo, Stats da değildi ya. Bu neydi ya? Stats dur. Stack mıydı yoksa bir dakika. Stack diye. Ha, Stack. Tamam, bulduk. Stack olacak. Çok özür diliyorum. Ya dediğim gibi ya, bunlar unutulabilir. Bunlar normal şeyler. Yani Google'a da baksak bunu tak diye bulurduk zaten. Tamam, bak şimdi ne oldu? Çok güzel oldu. Dur. Şimdi az önce size söylediğim o şey. Ne yaptık? Kullanılım sıralarına göre, kullanma sıralarına göre biz bunları aldık. Şu an tabloya koyduk. Zaten en çok hangisi kullanılıyor vesaire görebiliyorsun. Midjourney zaten en çok kullanılıyor. Aynı zamanda da içerlerinin rengini ne yaptık? Kullanılım alanlarına göre içlerinin rengini değiştirdik. Zaten bak dikkat ederseniz. Mesela şu kısım. Bu hangisi? Midjourney otomotivde daha çokken mesela education'da daha azmış. Cidden öyle mi? Bakalım. En fazla da gaming'de kullanılıyormuş. Ona da bakarız. Şimdi gelelim. Otomotiv, Midjourney. Bak en fazla Midjourney. Bak görüyor musunuz? Otomotivde. Bak sırala. Otomotivde en çok Midjourney'miş mesela. Başka ne vardı? Gaming'de varmış. Bak gaming'de yine Midjourney en fazla kullanılan. Gibi gidiyor yani böyle. Zaten bu otomatikman Midjourney'nin karşısına 37 yazdın ama şeyde çıkıyor. Bu zaten bu şeyin içinde. Şeyde bakalım Midjourney Gaming'de bayağı çıkmış bu arada. Gaming alanında mı çok? Tabii bak şimdi böyle niye? Çünkü gaming alanında birden fazla Midjourney olduğu için otomatikman onun daha fazla olduğunu söylüyor. Gibi. Yani tabii ki burada istediğimize göre bu görselleştirme değişebilir. Ben dedim size yani başlarken ki böyle bir görselleştirme alalım. En azından söylediğimizi bu şekilde alabilik. Şurayı unuttum dediğim gibi. Yani bir site miydi? Bazen kafam karışıyor bunlarda. Dodge muydu? Stack mıydı? Stack üst üste oluyor. Dodge yazdığınız zaman da az önceki gibi şuradan geri gidebilirsiniz. Şöyle yan yana çıkar. Tamam mı? Ama tabii yan yana çıktığı zaman istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. O yüzden üst üste koyacaksınız ki şu şekilde baktığınız zaman hangi alanda daha çok kullanılmış bu yapay zeka bu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Hepinizin eline sağlık. Buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın değerli dostlar. Beğendiyseniz de beğenmeyi. Varsa sorunuz yorumlarda da sorularınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi umarım size faydalı olmuştur. Elimden geldiğince en açıklayıcı şekilde anlattım. Çok bilmediğiniz şey varsa muhakkak temelde sıkıntı vardır. Lütfen hemen ne yapıyoruz? Gidip temelleri yine bir merhaba yazılımın videolarından öğreniyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.